Herkese Vietnam'dan selamlar dostlar. Bugün 33. ülkem olan Vietnam'a giriş yaptım ve ilk günümü geçireceğim. Şu anda Vietnam'ın başkenti Hanoi isimli şehirdeyim ve bugün başkent Hanoi'nin sokaklarında neler var, gezilecek yerlerinde neler var, Vietnam nasıl bir ülke, size bunları gösterip Vietnam hakkında bilgiler vereceğim. Çünkü Vietnam dünyada çok önemli bir ülke. Amerika ile savaş içine girip Amerika'yı bozguna uğratıp kazanan bir ülke. Anlatılacak tarihi çok geniş ve bugün başkent Hanoi'yi gezeceğiz, dolaşacağız ama her şeyden önce şu an sabah erken saatler, benim karnım çok aç. Önce bir kahvaltı yapalım. Bakalım Vietnam'da neler satılıyor, ne tarz yemekler var. Yani bayağı dolu dolu bir video sunacağım size. Vietnam yemekleri, gezilecek yerler, tarihi, kültürü dolu dolu bir video yapacağız. Vietnam'daki ilk günümüzün tadını çıkartıyoruz. O zaman gidiyoruz. Ve burası başkent Hanoi'nin en merkezi sokaklarından birisi. Saat tabii şu an erken saatler olduğu için boş ama ben buraya dün geldiğimde, dün gece burası tıklım tıklımdı. Bayağı bir kalabalık, öyle böyle değil. Zaten bunların hepsini ilerleyen videolarda hepsini göreceksiniz. Burada bir restoran buldum. Hadi burayı bir deneyelim. Vietnam restoranı deneyelim. Böyle bir yer. Vietnam restoranları. Bakalım, burası mutfak kısmı. Burada hazırlıyorlar sanırım. Burada tatlı gibi şeyler var daha çok. Mekanımız bu şekilde. Böyle tabure sistemi yapmışlar. Burada oturup yemeğimizi bir yiyelim. Neler var acaba yiyebilecek burada? Buraya oturalım. Hava inanılmaz derecede sıcak. Anlatamam size. Vietnam şu an cehennem gibi. Yani şu gördüğünüz vantilatörler burada hayat kurtaran faktörler. Ve bakalım burada menüde neler var, neler satıyorlar. Fiyatlara bakmadan önce bir Amerikan doları 23.500 Vietnam dongu ediyor. Yanlış duymadınız, 1 dolar sadece 23.500. Baya büyük rakamlarla yaşayacağız Vietnam'da. Size genel olarak bir buradaki fiyatları göstereyim. Burada tatlı var, pilav var derken yok. Bunlar sadece tatlı çeşitleri. Burada yemekler, nerede yemekleri bulamıyoruz. Neyse, genel olarak fiyatları görüyorsunuz. 30 bin, 40 bin, 50 bin. Burada 60-80 binlere geliyor. 60 bin civarlarında burada. Şöyle geldiğimiz, evet, asıl yemekler bölümüne geldik. Burada da yemekler gördüğünüz 80 bin, 60 bin, 120 bin var. 40 bin var, 30 bin var, karışık. Yani ortalama yemekler 1,5 dolardan başlıyor, 5 dolara kadar gidiyor. Menü çeşitliliği bayağı bir büyük. Ne ararsanız her şey var, yani bayağı büyük bir menü. Fiyatlar 1 ile 5 dolar arası. Seçin, beğenin, alın. Ben de şimdi bir yemek seçeceğim kendime. Maalesef burada yemek seçemedim. Saat sabah 11.30, 12'de başlıyor yemek servisimiz dedi. Mutfağı kapalıymış. Şimdi başka bir yer bulacağız yemek yemek için. Yemek yiyecek bir yer buldum da ileride ablalar kavga ediyor. Vietnamlı ablalar birbirine girmiş şu ileride. Bağırış çağırış ileride takılıyorlar böyle. Bayağı bir bağırıyorlar, çağırıyorlar. Neyse, onun dışında böyle bir yere geldim. Burada sandviççi varmış. Ekmek arası severiz. Burada böyle sandviç çeşitleri var. Barbecue chicken sandwich var, 35. Please sit down, sit down, please. Ben video çekince kalktılar, please. Burada tavuk sandviç var, 35 bin. 1,5 dolara sandviç yiyelim. Öyle bir mekan. Can I get one barbecue chicken sandwich? Okay. Burada bir tane tavuklu sandviç sipariş verdim. Hadi bakalım, kahvaltımızda bunu yiyelim. Burada böyle hazırlıyorlar. Güzele benziyor ya. Có tiền cổ rồi. Ve şimdi burada sipariş ettiğim tavuklu sandviçim hazır. Gayet güzel gözüküyor. Bayağı büyük. It's looking very good, very big. Burada da Alman bir arkadaşım var. I'm talking Turkish. Yeah, I know. Evet, Alman arkadaşımız, burada tanıştık ve burada bir deneyelim nasılmış. Bugün nice. Bayağı doyurucu gözüküyor. Bunun dışında Vietnam çayı. Is it Vietnam tea? I think so. I don't know. Yeah. Vietnam çayı sipariş ettim. Adı Kum Quat Tea. Arkamda yazıyor. Bunun fiyatı 15 bin. Yani yarım dolar gibi. Toplamda bu çayı içeceğim böyle. Sandviçte 2 dolara karnımı doyuruyorum.
Biraz limonlu gibi sanki tadı. Biraz tatlımsı bir tadı var. Farklı bir çay. Bizim Türk çayıyla hiç alakası yok. Güzel böyle bir sandviç şimdi. Başkent Hanoi'nin sokakları genel olarak bu şekilde böyle. Burada en çok hoşuma giden şeylerden birisi binalarının genelde alçak katlı olması. En fazla 3-4 katlı. Yalnız bende nasıl bir şans varsa şu an yağmur yağmaya başladı. Küçük küçük çiseliyor şu an. Vietnam'daki ilk günüm. Umarım yağmur hızlanmaz da şöyle güzel rahatça gezerim umarım ya. Şimdi yeni bir ülkeye gelince olmazsa olmaz yapılacaklardan ilk günden bir ülkenin yerel sim kartından telefon numarasından satın almak lazım. Şimdi ben buraya geldim, bir telefon numarası satın alıyorum. İnternet paketi yapacağım. Vietnam numarası alıyorum. Size de onu göstereyim. Burada işte sim kart alıyorum şu an. Thank you very much. Burada işte şimdi aldığımız burada Viettel isminde. Şifremi girdim. Size göstermeyeyim şifremi. Burada Viettel isminde bir şirketinkini alıyorum. En iyisi bunu dediler. Telefon numaram da burada. İsteyen rahatsız edebilir ama WhatsApp'ım bu değil yalnız. WhatsApp'tan ulaşamazsınız. Bunu aldım. Paket fiyatları günlük 5 GB'ım var. Yani her gün 5 GB yenilenecek. Aylık 150 GB olarak düşünebiliriz de öyle değil. İşte günlük 5 GB. Bugün 3 GB'ımı bitirdim. Geri kalan 2 GB çöp oluyor. Diğer gün yeniden bir 5 GB geliyor. Bu şekilde güzel. Böyle. Bakalım. Alıyoruz şimdi. Is okay? Şimdi oldu. Sim kartı aldım. İnternet sim de artık hazır. Günlük 5 GB 30 gün boyunca. Fiyatı 350.000 verdim. Daha ucuz olanları da vardı ama ben hani en iyisini aldım. En pahalı olandan aldım. En kaliteli olan şirketinkini aldım. Diğer şirketleri alsam daha yavaş olabilirdi. Daha ucuzdu. Bunu aldım. O da fiyatı 15 dolar ediyor. 15 dolara bir ay artık. Günlük 5 GB sınırsız paketim var derken yağmur çok hızlandı. Bayağı bir yağmur yağmaya başladı ya. Şimdi bakın, Vietnam'ın en ilginç yerlerinden birisine geldik. Bayağı bir ticarethaneye çevirmişler burayı, turistik bir yere çevirmişler. Ama ben de tabii yine bir görmek ve deneyimlemek istedim. Bakın böyle bir yere geldik. Can I see the picture? Bakın buraya geldik. Şimdi herkes tanımıştır eminim ki. Yeah, okay, I'm coming. Şimdi bir tren yoluna geldik. Detayları anlatacağım. Burada şimdi sokak arasından tren geçiyor. Böyle birkaç saatte bir falan. Tren izlemeye geldik buraya. Böyle bir turistik yer yapmışlar. Burada tabii oturmak zorundasınız, bir yere durduramıyorsunuz. Burada böyle bir tren yolu yapmışlar. Bakın burada bir tren yolu var. Tren geçiyor. Buraya da kafeler yapmışlar. Böyle kafe zincirleri var. Tamam abla dur video çekiyorum. Durmak yasak diyor abla, gel diyor. Gördüğünüz gibi. Burada kedi var, ezileceksin. Tren geçecek şimdi, dur. Buradan tren geçiyor arkadaşlar. Tren geçerken de bakın burada da kafeler var bir sürü. İnsanlar bu kafelerde oturup trenin geçişini izliyorlar. Bir anda burada duyduğuma göre de zaten izleyince göreceğiz. Abla nereye götürüyorsun beni? Sona götürüyorsun. Here is good, this area. There. Ha, okey. Burası ise iyi, oturalım. Çok ilginç bir yere geldik abla. Burada da yürümek yasak bu tren yolunda. Abla acele ettiriyor beni. Şöyle oturalım o zaman buraya. Şimdi buranın mantığı ne mi arkadaşlar, ne mi? Abla hemen menüyü de getirdi. Tam ticarethane yapmışsınız. Okay, give me 1 minute. I'm YouTuber. Bir video çektirtmediler. Şimdi bakın dostlar, burada gördüğünüz gibi bir sürü kafeler buraya dizilmiş. Burada kafelerin yanında burada demir yolu var. Buradan tren geçiyor burada 2-3 saatte bir. Şimdi burada mekanlar normal ticaretini yapıyorlar. İşte çay, kahve falan bir şeyler satıyorlar ve sonrasında tren buradan geçerken mekanı kapatıyorlar. Masaları, sandalyeleri, her şeyleri içeriye alıyorlar. İçeriye aldıktan sonra bu kişiler de tren buradan geçiyor. Böyle değişik bir şey. Instagram'da çok ünlü oldu burası. Eminim ki siz hepiniz izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür başka gelen birilerinden. İlginç bir yer, ben de geleyim bir göreyim dedim. Şimdi tren dediklerine göre 1 saat sonra gelecekmiş. 1 saati var. 1 saat şimdi burada oturup ben de bir çay içerim. Sonra şehrin diğer taraflarını gezmeye devam ederiz. Böyle ilginç bir yer. Şimdi de bu tren yolundaki fiyatları biraz pahalı yapmışlar. Fiyatlar hakkında bilgi vereyim. Abla da başımda bekliyor beni. Başımda bekliyor ablamız burada. Şimdi burada 40-50 bin civarına satıyorlar. Diğer taraflara meyve suları var böyle gördüğünüz gibi, işte her çeşit karpuz suyu var, ananası var falan. Hepsi 50 bin, 50 bin, 50 bin gidiyor. Fiyatları 50 bin yapmışlar turistik yer diye. Burada alkollü kokteyller var. Alkollü kokteyller 90-100 bin civarına satıyorlar. 1 dolar da 23 bin ediyor zaten. No beer. Ya no beer, I want fruit juice. Burada işte bir 50 bin artık bir meyve suyu içeriz. O da 2 dolar ediyor. Meyve suları 2 dolar. Bira içmek isteyen olursa da biralarda 35 bin, yani işte 2 dolara yakın bir fiyat.
Burada milliyetçi ülke, burada Vietnam şapkaları satıyorlar. Burada da böyle şapkaları var böyle. Yerel şapkalar. How much? 100. 100. Oh, thank you. Just şöyle bir deneyelim mi nasıl duruyor şöyle. 100 bine satıyorlar işte 4-5 dolar civarı. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you so much. Abla çok tatlısın. You are very sweetie. You are too sweetie. But thank you. No, thank you so much. I don't want that. Thank you. 60. 100 binden 60 bine indi. Abla ben bunu nerede taşıyacağım? Çantama sığmaz. Is very big for me. Thank you. Aa bu şapka çok büyük benim için diyorum. O zaman küçük olandan al diyor. Ablamız çok çakal. You are very clever. Sen çok çakalsın. Abla bayağı çakal çıktı. Bu çok büyük benim için diyorum. Küçük de var diyor. Thank you. 50. Oo 50'ye indi. Thank you. 15. Thank you very much. Ablamız bayağı çakal çıktı. 100 binden 50 bine kadar indi. O yelpaze de satıyor ablamız. Abla sende ne arasan var? You have everything. Thank you sister. Thank you. Abla bırakmıyor benim peşimi. 50,000. Thank you very much abla. Sağ ol abla sağ ol. 40'a indi. Yok thank you. 40'a kadar indi. 100 binden 40'a indi. Daha zorlasam üstüne para alacağım biraz daha zorlasam. $1, 30. 30? Ha this. Ha yelpazeyi ablamız 100 binden 30 bine indi böyle. Vallahi abla thank you ya. Yok abla ben ne yapayım yelpazeyi? Yok abla this is not for me. Abla sağ ol thank you. Thank you abla thank you. Thank you abla thank you. Aa abla fena yapıştı. 100 binden açtı kapıyı en son 30 bine kadar indi. Böyle indirim görülmedi yani. Enflasyonu dibe indiren kadın yani. Bu kadını ekonomi bakanı yapsak var ya ekonomi bir ay içinde sıfıra iner yani. 100 binden 30 bine indi. Neyse böyle bir ilginç yerlerdeyiz dostlar. Çok ilginç değil mi ya? Geldim şaka maka. Burada muzlu bir smoothie içiyorum tren raylarında ve burada tren bekliyorum. Ömrümde ilk defa muzlu smoothie içerek tren bekliyorum. Yani bu hayat bize neler yaşatıyor ya. Güzel yapmış ama. Sadece biraz fazla şekerli olmuş ama güzel yapmış ablamız sağ olsun. Hadi tren de gelsin artık da gidelim başka yerleri gezmeye. Tren bir gelemedi. Burada da abimiz ne yapıyor böyle ya? Almış kağıtları burada böyle. Tren rayları üzerinde ateş yakıyor. Ne yapacaksın? Treni mi ateşe vereceksin abi? Treni mi yakacaksın? Tutuşmadı. Rüzgar var biraz da. Amaç ne ben onu anlamadım. Amaç ne ben onu anlamadım. Adam niye... Oo dayı. Para. Thank you. 100 dolar düşürdü. Thank you. Bye bye. Sahte para. Sahte 100 dolar. Dayı 100 dolar yakıyor. Protesto mu yapıyor acaba anlamadım. Sanırım protesto yapıyor. Is it for protest? Why are you firing these papers? Paper, okay. Eta nữa đây. Sim này đi nhỉ. He. Eta Ne diyor anlamıyorum. avot tak koy. He, böyle herhalde dua mı ediyor bir şey yapıyor da protesto yapıyor herhalde bilmiyorum çünkü Amerika savaşından çıkan bir ülke Amerikan parası yakıyor acaba oradan bir protesto mu anlam veremedim. Yakmaya çalışıyor da bir yakamadı. Mưa nó cơn mưa này nó qua đã rồi đốt. İşte beklediğimiz tren geldi. Ben burada muzlu smoothie'mi içiyorum ve önümden tren geçiyor. Bu nasıl bir ortam ya? Ve tren gitti. Hadi vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Buymuş yani. bu muydu yani şimdi? Garip. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Garip ya böyle farklı bir ortam yapmışlar. Burada kafelerde, burada işte bir şeyler içiyorsun. Sonra burada işte tren geçiyor. İnsanlar tekrar tren yoluna geri çıkıyor. Tren yolundan motorlar geçiyor falan.
Değişik bir aktivite olmuş ya. Tam işte bir turizm olayı işte böyle turistler için falan böyle bir olay olmuş. Neyse. Ben artık muzlu smoothie'mi bitireyim. Biraz sosyetik takıldık tren raylarında. Sonra şehri gezmeye devam edelim şimdi. Vietnam'daki ilk günümde benim en çok dikkatimi çeken şeyden size bahsedeceğim ve çok önemli bir şey. Örneğin bakın. Burada yolda yürürken burada Vietnam bayrağı var. Bu gördüğünüz Vietnam'ın bayrağı ve Hanoi şehrinde sokaklarda yürürken hemen hemen her sokakta onlarca Vietnam bayrağı görüyorum. Ben ömrümde hiçbir ülkede bu kadar fazla bayrak asıldığını hiçbir yerde görmedim. Yani her dükkanın girişinde, her dükkanda, her yerde bu bayraklardan var. Yani aşırı derecede ağır milliyetçi bir ülke. Yani ülkelerini çok seviyorlar. Ama bunun tek sebebi bu değil. Biliyorsunuz ki Vietnam Savaşı dünya çapındaki en yani önemli savaşlardan bir tanesi. Yaklaşık bir 50-60-70 yıl önce 40'lı 50'li yıllarda başlayan, sonra 75 yılına kadar devam eden bir savaş bu. Yani ne oldu? Vietnam fethedilmekten nasıl kurtuldu? Kısaca onun bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü cidden çok önemli. İlk önce biliyorsunuz Avrupa ülkeleri bütün dünyayı kasıp kavurdular. Her yeri sömürge ülkesi falan yaptılar her yerde. Buraya Fransızlar geliyor ilk önce. Vietnam'a ve Fransa'yı sömürge ülkesi olarak ele geçiriyorlar. Ağır şartlarda vergiye tabi tutuyorlar gibi şeyler yaparak Fransızların elinde kalıyor. Sonra yıllar geçiyor. Fransa buradaki hakimiyetini Japonlara kaybediyor. Sonra Japonlar geliyor Vietnam'ı sömürge ülkesi yapıyor. Sömürüyorlar. Ne varsa değerli eşyalar, mal, mülk, para, pul falan ne varsa değerli kaynakların hepsini Fransızlardan sonra da Japonlar sömürüyor. Sonra Japonlardan sonra ise Japonlar da burada hakimiyetini kaybediyor ve en sonunda Amerikalılar geliyor ve olay burada başlıyor. Amerika-Vietnam Savaşı başlıyor. Yıllarca burada savaş sürüyor. Milyonlarca sivil ve asker ölüyor. Çok fazla derecede kayıplar yaşanıyor. Ve sonrasında Vietnamlılar gerilla taktikleriyle, bunu zaten çoğu kişi biliyordur, yer altına tüneller kazıyorlar ve yeraltı tünellerinden savaşarak Amerikalıları bozguna uğratıp Vietnam bu savaşı kazanıyor Amerikalılara karşı. Örneğin böyle bir caddeye geldim. Bakın şurada da mesela görüyoruz bir tane Vietnam bayrağından burada görüyoruz. Yani hemen hemen her yerde bayrak bulmamız çok rahat. Her yerde fazlasıyla var. Buraya da asmışlar. Ve bu durumda Amerikalılar savaşı kaybediyor. Biliyorsunuz Amerika askeri güç olsun, ordu olsun Vietnam'a karşı inanılmaz avantajlı, güçlü ama Vietnamlılar karşıdan geçiyorum da Vietnamlılar ne yapıyor, ne ediyor? Amerikalılara karşı ben şöyle bir kenarda durayım ezileceğim yoksa savaşı kazanıyorlar. Vietnamlılara helal olsun, gerçekten ülkelerini savunuyorlar. Aynı bizim Türk tarihi gibi. Yani karşılaştırmaya gerek yok. İki ülkenin de Türkiye'de olsun, Vietnam'da olsun kendi ülkelerimizi nasıl savunduğumuzu tarih zaten anlatıyor. Bizim de Kurtuluş Savaşımız olsun, diğer savaşlar olsun. Ve Vietnam'da bizim bir benzerimizi yaşadılar. Amerikalıları bozguna uğratıp gönderdiler ve sonrasında 75 yılında bağımsızlıklarını elde ediyor ve Amerikalıları gönderiyorlar. Ve bu olay, bu savaş Vietnamlılar için çok fazla önemli bir savaş. Çünkü fethedilmekten kurtuluyorlar. Eğer bu savaşı kaybetselerdi ülkeleri tamamen fethedileceklerdi ve kendilerine ait hiçbir yerleri olmayacaktı. Zaten yıllarca Japon ve Fransa egemenliği altında yaşamışlar. Üstüne Amerika savaşı. Ama Vietnamlılar ülkelerini bırakmıyorlar, savaşıp kazanıyorlar. Aynı bizim Türk tarihi gibi küllerinden doğup yeraltı tünelleri yaparak Amerikalıları bozguna uğratıyorlar. Böyle bir tarihi var. Bu yüzden inanılmaz milliyetçiler. Aynı bizim ülkemiz gibi bizde bir bayram olsun, bir sıkıntı problem olsun, bir şey olduğu zaman Türkiye'de de herkes evinin balkonuna, evinin camına, her yere Türk bayrakları asarız. Burada da ateş yakıyorlar. Hello. Why are you firing the paper? Neyse burada böyle ateş yakıyorlar burada. Ve aynı bizim ülkemizdeki gibi, demek istediğim, bizde nasıl böyle bir olaylar olduğu zaman bir problemler, sıkıntılar, yani ülkemizin adı geçen bir olayda hepimiz bayraklarımızı asarız, tepkilerimizi gösteririz. Bir milliyetçilik duygusu bizde de ağırdır. Vietnamlılar da bu konuda aynı bizim gibiler. Her yerde bayraklardan fazlasıyla var ve bu olay Vietnam için kurtuluş anı. Aynı bizim Türkiye tarihindeki Kurtuluş Savaşı gibi. O yüzden her yerde bayraklardan fazlasıyla var. Yani güzel bir olay bu. Ülkelerini seviyorlar, savunuyorlar ve pes etmiyorlar, savaşıyorlar sonuna kadar. Vietnam'a helal olsun, çok iyi.
Şimdi ise Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin şehir merkezinde bulunan bir diğer önemli noktaya Hoi Kiem isimli bir göle geldik. Burası ünlü ve gezecek yerler arasındaki en önemli noktalardan birisi. Gerçekten çok güzel gözüken bir göl ya. Çok su şeffaf, rengi çok hoş, güzel bir göl, tertemiz. Ve şurada parmağımın ucunda da bir tane eski bir bina var. Sanırım tapınaktır diye tahmin ediyorum. Bayağı eski bir bina, tarihi olarak orada duruyor. Zaten kullanılmıyor ama güzel duruyor. Böyle çimlerin üzerinde inşa etmişler. Arkada da tabii başkent doğal olarak birkaç tane büyük bina var. Başka böyle gökdelen diyebileceğimiz binaları yok. En fazla bunlar var. Ve böyle doğal bir yaşam alanı. Bir park burası. Yani göl kenarında da bir park. Güzel bir yer yapmışlar. Burada böyle nefes almak için, böyle yürüyüş yapmak için, koşu yapıp spor yapmak için, sabah sporları olsun veya böyle sosyal aktivite, sohbet, muhabbet için gelinecek güzel bir yer yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Yani bu gölün çevresi, bu park gayet güzele benziyor. Temiz bir yer. Buraya gelin, böyle burada sessiz, sakin kafa dinleyip zaman geçirebilirsiniz. Böyle doğal güzellik ya. Güzel yer, güzel bir park. Şimdi bugün gezdiklerimiz yerler içerisindeki en önemli yere geldik. Bu arkamda gördüğünüz yere gireceğiz. Bu arkamda gördüğünüz yer bir cezaevi arkadaşlar. Yanlış duymadığınız bir cezaevini gezmeye geldik. Bizim ülkemizde de Sinop'ta da bir cezaevi vardı. Ben kendim de orayı da gezmiştim hatta. Aynı orası gibi burada da bir cezaevi var. Burasının anlamı ise size zaten Vietnam'ın savaş tarihinden bahsetmiştim. Fransızlar, Japonlar ve Amerikalılar ve büyük savaş. İlk zamanlarda Fransızlar daha burayı sömürge ülkesi yaptığı zaman, daha savaş yoktu. Sadece Fransızlar burayı sömürge yaptığı zaman Fransızlara karşı koyan Vietnamlı halktaki insanları Fransızlar alıp buradaki cezaevine sokup çok ağır derecede işkence yapmışlar. Yani sadece cezaevi değil, yani hapis muhabbetine sokma değil, ağır işkenceler yapmışlar. Ve sonrasında Fransızlar gidip Japonlar gittikten sonra Amerika Savaşı çıktığında da aynı olay devam etmiş. Amerikalılar da burada, hatta bazıları içeride işkence görmüşler, yatmışlar. Yani gerçekten vahşet içeren, çok yani kötü bir tarihi olan bir yeri girip şimdi ziyaret edeceğiz. Arkamda gördüğünüz yerde önce bilet satılıyor, giriş ücretli ama ucuzmuş. Yani böyle bir 30.000 diye duydum. Yani 1 dolar gibi bir ücreti var. İçeri gireceğiz. İşkence aletleri falan, her şey varmış. Şimdi biraz tarihe bakacağız ve yaklaşık 60 yıl önceki savaş döneminde sivil insanların yani işkence gördüğü yeri beraber şimdi gezeceğiz. Hadi o zaman şimdi içeriye girelim. Girişimi yaptım içeriye. Bilet 30.000, yani 1,5 dolar gibi bir şey. Girdik. Şimdi geziyoruz. İşte burası cezaevinin giriş tarafları. Nereden devam edeceğiz? Buradan değil, buradan gidiyoruz sanırım. Yağmur da yağıyor fena ya. Valla yağmur altına, neyse geldik, kapalı alandayız şimdi artık. Şimdi içeriği keşfedelim. Çok merak ediyorum neler çıkacak acaba içeride. Şu işkence yöntemine bakar mısınız ya? Şu fotoğrafa bakın. Yani küçük çocuklar boyunlarına geçirmişler. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bunlar da herhalde yemek yedikleri kaplar olabilir diye tahmin ediyorum. Ve bu da hapishane kıyafetleri. Şimdi size göstereceklerimi gördüğüm an tüylerim diken diken oldu. Yani harbiden şu an tüylerim diken diken. Şu manzaraya bakın. İşkence gören ve burada hayatlarını kaybeden, sadece özgürlüklerini isteyen Vietnam halkı. Sadece özgürlüklerini istiyorlardı. Mutlu, huzurlu, sessiz, sakin kendi ülkelerinde yaşamak istiyorlardı. Birbirlerine böyle dayanışma içinde Amerika'ya, Fransa'ya, Japonya'ya karşı geldiler. Ve özgürlüklerini istedikleri için sonları burada cezaevinde işkence görerek ölmek oldu yani. Gerçekten çok üzücü, içler acısı bir yer. Yani tüylerim diken diken oldu ya buraya girince. Bakar mısınız? Yani hani
Çok gerçekçi yapmışlar ve çok masumlar ya. Masum insanlar. Yani ne suçları vardı? Elin Amerikalısı kalkıyor Amerika'dan Vietnam'a kadar geliyor binlerce kilometre. Binlerce kilometre geliyor. Burayı fethetmeye çalışıyorlar. Karşı gelenleri de öldürüyorlar. Ya böyle bir dünya var mı? Nefret ediyorum şu savaşlardan. Ya sen Amerikalısın. Amerika'da yani var kendi ülken. Ne işin var senin Vietnam'da? Geliyorsun buraya binlerce kilometre öldürüyorsun buradaki insanları. Masumları, çocukları, herkesi. Yani anlatılacak bir şey yok yani hani. Ya bu videoyu izleyen hepimiz aynı fikirdeyiz. Anlatacak bir şey yok yani. Üzücü yani. Elin Amerikalısı kalkıyor geliyor Vietnam'a bam bam öldürüyor herkesi işte. Olay bu. Her şey para için. Bakın burada ise bir zindan var. Buradan içeriye baktığımızda içeride birisini görüyoruz. Ayakları kelepçelenmiş. Burada zifiri karanlık içerisinde ölüme mahkum ediyorlar insanları. Böyle yerlerde insanlar yaşamış. Yan tarafa bakalım. Örneğin buranın kapısı açık. Yani içeride insanlar bu kadar küçük, dar bir alanda burada ayaklarını kelepçeliyorlar insanların ve burada işkence edip ölüme mahkum ediyorlar. Bunun tek sebebi para. Amerikalılar para istediği için, Fransızlar para istediği için geliyorlar burada. Masum Vietnam halkını burada katlediyorlar. Söylenecek söz yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz yer ise tuvalet bölümü. Alaturka tuvalet var burada. Mahkumlar tuvaletlerini burada bu şekilde yapıyorlarmış. Ve şuradaki tabloya bakar mısınız? İşte bir tablo her şeyi nasıl anlatıyor. Burada demir parmaklıklar arkasında mecbur yaşamak zorunda kalan Vietnamlılar, burada yakalanıp işkence gören Vietnamlılar, burada ellerini kollarını bağlayıp öldürüyorlar. İşte Amerikalılar gelip Vietnamlılara böyle zulümde bulunmuşlar. Sırf bu ülkeyi fethetmek için, paralara el koyabilmek için. Yani bu tablo her şeyi anlatıyor. Sözün bittiği yer arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz yerde ise şurada anlatıyor. Vietnam, İngilizce ve Fransızca dillerinde açıklamasını koymuşlar. Okudum ve sizlere çevirisini yapmam gerekirse 1951 yılında yer altındaki tünellerden 5 tane Vietnamlı bu parmaklıkları kırarak bu deliğin içinden kaçmayı başarmış. 5 tane Vietnamlı tabi sonrasında önlemleri almışlar ama helal olsun 5 tane Vietnamlı bu küçücük delikten demir parmaklıkları kırarak kurtulmuşlar yani. Gerçekten helal olsun. Cezaevinden de şimdi çıktım. Sizlere olabildiğince içeride neler var göstermeye çalıştım. Yani buraya gezerken tüylerim diken diken oldu ya. Yani berbat bir şey ya. Hani söyleyecek bir şeyim yok. Zaten hemfikirizdir yani. Herkes aynı şeyi düşünüyordur. Lanet olsun savaşlara olmasın böyle şeyler. İnsanlar açgözlülük yüzünden geliyorlar dünyanın diğer ucundan. Fransa'dan ve Amerika'dan, yani Vietnam için diyorum. Geliyorlar buradaki insanları böyle katlediyorlar falan filan. Neyse. Bu şekilde dostlar. Yağmur da durmuş, iyi, hafif hafif çiseliyor, yine böyle yağmur sezonundayız. Ve sizlere bu videoda olabildiğince Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ya genel olarak neler var, sokaklarında neler var, nasıl sokaklar gibi genel olarak bir göstermeye çalıştım önemli noktalarla. Ki sadece burada kalmayacak, Vietnam'ı gezmeye devam edeceğiz. Birçok videolar gelecek, birçok farklı yerleri de gezmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu video yeterli dostlar. Yarından itibaren Vietnam'ın, Hanoi'nin başka bölgelerine gidip başka yerlerini gezip her yeri size tanıtmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar dostlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.